Merhaba, Niyazi Balin hocamızın sevgili takipçileri. Sizin için yeni bir video sayfası hazırladık. Bu sayfada hocamızın daha önce yayınlanmış videolarını soru-cevap şeklinde yeniden düzenledik. Biz öğrencilerin yapmış olduğu bu çalışmanın yararlı olacağını ümit ediyoruz. Bugünkü videonun konusu Dabbetül Arz olacak. İşe kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Dabbetül arz. Bu kavramı duyunca aklınıza ilk ne geliyor? Herhalde böyle kıyamete yakın yerden çıkacak, gizemli, belki de biraz korkutucu bir canavar, değil mi? Genelde öyle, evet. Filmlere bile konu olmuş bir figür sonuçta. Aynen. Ama işte bugün ele alacağımız Niyazi Balin'in yorumu bu resmi tamamen değiştiriyor. O diyor ki, Dabbetül arz ne bir canavar, ne Stephen Hawking, ne de bir bilgisayar. Aslında bütün bu popüler yorumları bir kenara bırakıp konuyu hayatın tam merkezine çekiyor. İşte biz de tam olarak bunu yapacağız. Önce Balin'in eleştirdiği o popüler görüşlere şöyle bir bakacağız. Sonra da onun ayeti kelime kelime analiz ederek ulaştığı o acayip yoruma odaklanacağız. Bence burada en büyüleyici olan şey, mitolojik bir korku figürünün Niyazi Balin'in yorumuyla nasıl evrensel bir yaşam ilkesine dönüştüğü. Nasıl yani? Yani konuyu böyle fantastik bir alandan çıkarıp günlük hayatta hepimizin karşılaştığı ama genelde de göz ardı ettiği o küçük sinyallere bir uyarı mekanizmasına bağlıyor. Bu, Kur'an mesajının her an herkes için geçerli olduğu iddiasını temel alıyor aslında. Anlıyorum. Yani Balin kendi teorisini anlatmadan önce mevcut yorumların neden yetersiz olduğunu gösteriyor. Peki bu eleştirilerde en çok öne çıkan hangisi? Sanırım en meşhuru Yaşar Nuri Öztürk'ün Stephen Hawking teorisiydi. Kesinlikle. Balin de zaten analizine bu tür popüler yorumlarla başlıyor ve onlara tırnak içinde masallar diyor. Masallar, evet. Yaşar Nuri Öztürk'ün teorisi o dönem çok ses getirmişti. Dabbetül Arz'ın ünlü fizikçi Stephen Hawking olduğunu iddia ediyordu. Gerekçesi neydi peki? Gerekçesi şuydu: Hawking'in bedeni neredeyse tamamen işlevsiz ama zekası muazzam ve bu haliyle insanlığı dünyanın geleceği konusunda uyarıyor. Yani sanki yaşayan, konuşan bir delil gibi. Kulağa çok şiirsel geliyor aslında. Peki Balin'in buna itirazı ne? Balin'in eleştirisi çok basit ve temel bir mantığa dayanıyor. Diyor ki, peki Dabbetül Arz Stephen Hawking ise ve kendisi 2018'de vefat ettiyse, bu ayet artık geçerliliğini yitirdi mi? Doğru. Yani Hawking'den önce yaşamış milyarlarca insan için bu ayetin bir anlamı yok muydu? Ya da bizden sonraki nesiller için ne olacak? Bu tür nokta atışı yorumlar, Niyazi Balin'e göre Kur'an'ın o bütün zamanlara hitap eden evrensel mesajıyla çelişiyor. Çok mantıklı. Bir de çok basit ama kilit bir noktaya daha dikkat çekiyor. Ayette yerden bir dabbe çıkarırız deniyor. Stephen Hawking yerden çıkmadı ya, her insan gibi annesinden doğdu. Yani yorum metnin kendisine de sadık kalmıyor. Anladım, yani eleştiri hem zamansal evrenselliğe hem de metnin en basit, en literal anlamına dayanıyor. Peki ya diğer modern yorumlar, mesela teknolojiyle bağdaştıranlar oluyor, bilgisayar, internet diyenler? Evet, Balin o yorumları da inceliyor. Mesela Edip Yüksel'in bilgisayar teorisi var. Evet. O da ilk bakışta mantıklı gelebilir. Bilgisayar da bilgi verir, uyarır, bir nevi konuşur. Ama Balin yine aynı soruyu soruyor. Bilgisayar ne zaman icat edildi? 1940'larda. Ondan önceki 1300 yıl boyunca bu ayet ne anlama geliyordu? Ya da internetin olmadığı bir köydeki insan için ne ifade ediyor? Doğru. Hatta Elmalılı Hamdi Yazır'ın kendi döneminin teknolojisi olan treni veya arabayı bir ihtimal olarak sunması da var. Bu da aynı kapıya çıkıyor. Mesajı kendi çağının bir nesnesine hapsetmiş oluyorsun. Anladım. Yani ister bir insan olsun, ister bir makine, ayeti belirli bir şeye sabitlemek Niyazi Balin'e göre mesajın ruhunu öldürüyor. Tam olarak bu. Peki bu kadar çeşitli ve Balin'e göre sorunlu yorum varsa doğru cevap nerede? Sanırım metnin kendisine dönmekten başka çare kalmıyor. Kesinlikle. Zaten Balin'in yaptığı da tam olarak bu. Bütün bu masalları bir kenara bırakıyor ve Neml suresi 82. ayeti adeta bir cerrah gibi kelime kelime masaya yatırıyor. Peki başlayalım o zaman. İlk ifade, o söylenen başlarına geleceği vakit.
Bu genellikle kıyamet olarak anlaşılır. Balin buna nasıl yaklaşıyor? İşte ilk kırılma noktası, ilk devrim burada başlıyor. Niyazi Balin'e göre bu ifade milyonlarca yıl sonra kopacak o kozmik kıyamet değil. Değil mi? Nedir peki? Bu, her bir bireyin kendi hayatında korktuğu, endişe ettiği o spesifik şeyin başına gelme ihtimalinin belirdiği andır. Bir dakika, bu çok kişisel bir tanım. Kesinlikle. Bir politikacının en büyük korkusu nedir? İktidarı kaybetmek. Bir tüccarınki iflas etmek. Bir sporcununki kariyerini bitirecek bir sakatlık. İşte o söylenen şey bu son derece kişisel ve evrensel korkular. Vay canına, bu yorum ayeti soyut bir gelecekten alıp senin, benim, hepimizin psikolojik gerçekliğine taşıyor bir anda. Aynen öyle. Peki, gelelim o en meşhur kelimeye. Dabbe, canavar, hayvan, yaratık. Balin bu kelimeyi nasıl çözümlüyor? İşte en kritik nokta burası. Balin, bunun kesinlikle bir hayvan ya da canavar olmadığını söylüyor. Kelimenin Arapçaki köküne iniyor, D-B-B köküne. Ve bu kökün hafif hareketlilik, kımıldanma, debelenme anlamına geldiğini belirtiyor. Debelenme mi? Evet, debelenme. Hani yaramazlık yapan bir çocuğa annesi der ya, debelenme, durduğun yerde diye. Evet, evet. Ya da bir depremden önce hissedilen o hafif sarsıntılar, bir volkan patlamadan önceki küçük yer hareketleri. Balin diyor ki, bunların hepsi birer debelenmedir ama hiçbiri hayvan değildir. Dur bir dakika. Yani yüzyıllardır üzerine kafa yorulan, kıyametle ilişkilendirilen bu büyük kavramın temelindeki kelime aslında hafif bir kımıldanma mı? Bu, Dabbetül Arz'ın bütün o mitolojik heybetini ortadan kaldırmıyor mu? Bu çok yerinde bir soru ve Niyazi Balin'in de tam olarak vurgulamak istediği şey bu. Ona göre asıl heybet, fantastik bir canavar mitinde değil, hayatın her anında işleyen bu evrensel yasayı fark edebilmekte yatıyor. Asıl mucize, bir fırtınanın kopacağını sana fısıldayan o ilk hafif rüzgarı anlayabilmektir. Dabbe kelimesiyle birleşen diğer kelime de bu anlamı güçlendiriyor. Yerden. Evet, yerden. Balin'e göre bu, toprağın altından değil, en alt seviyeden, en dipten anlamına geliyor. En dipten başlayan bir debelenme. Buna bir örnek verebilir misin? Tabii, Balin'in sık kullandığı bir örnek var. Hastalık. Ciddi bir gribe yakalanmadan önce ne hissedersin? Genellikle böyle hafif bir kırgınlık, belli belirsiz bir boğaz kaşıntısı, hafif bir öksürük. Evet, galiba hasta olacağım hissi. İşte o. O his, yaklaşan hastalığın en alt seviyeden başlayan debelenmesidir. Henüz yataklara düşmedin, en dipte, zar zor fark edilen hafif bir sinyal var. Balin, yerden çıkan dabbe ifadesinin tam olarak bu düşük yoğunluklu erken uyarı sinyali olduğunu söylüyor. İnanılmaz. Yani yerden çıkan dabbe aslında modern tabirle erken uyarı sisteminin ta kendisi. Aynen öyle. Peki ayetin son kısmı bunu nasıl tamamlıyor? Onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Buradaki ayetler ne o zaman? Balin, buradaki ayet kelimesinin de spesifik olarak Kur'an'daki yazılı cümleler olmadığını, kelimenin kök anlamı olan delil, kanıt, işaret anlamına geldiğini belirtiyor. Delil, kanıt. Evet. Aynı hastalık örneğine dönelim. Vücudunun sana verdiği o hafif kırgınlık hissi, yaklaşan hastalığın bir ayetidir, yani kanıtıdır. Ama biz ne yaparız genelde? Önemsemeyiz. Bir şey olmaz, geçer deriz. İşte o. O hafif belirtiyi, o en alt seviyedeki debelenmeyi önemsemeyiz, ona inanmayız. İşte o ayetlere inanmamak tam olarak bu. O halde Niyazi Balı'nın formülünü bir toparlayalım. Herkesin korktuğu o şey, mesela iflas, hastalık veya bir darbe. O şey başına gelmeden önce mutlaka en alt seviyeden başlayan bir öncü sinyal, bir debelenme yani dabbe ortaya çıkar. Evet. Bu sinyal yaklaşan tehlikenin kanıtıdır yani ayettir. Ama insanlar genellikle bu ilk ve zayıf işareti ciddiye almaz, ona inanmazlar ve sonuç olarak korktukları şey başlarına gelir. Tam olarak bu. Böylece kavram, kıyametle ilgili gizemli bir olay olmaktan çıkıp, hayatın her alanında işleyen bir neden-sonuç ilkesine,
bir uyarı mekanizmasına dönüşüyor. Bu çok güçlü bir teorik çerçeve ama bir teori ancak gerçek hayattaki örnekleriyle değer kazanır. Niyazi Balin bu erken uyarı sisteminin çalıştığını veya göz ardı edildiğini gösteren somut örnekler veriyor mu? Hem de çok çarpıcı örnekler sunuyor. Mesela Türkiye'nin yakın tarihinden 1960 darbesini ele alıyor. Evet. Darbeden aylar önce başlayan öğrenci olayları, bazı gazetelerdeki imalı yazılar, artan toplumsal gerilim, Balin'e göre bunların hepsi en alt seviyedeki toplumsal debelenmeydi. Yani o ilk sinyaller. Aynen. O dönemde bazı danışmanların Başbakan Adnan Menderes'i toplumda tehlikeli bir hareketlilik var diye uyardığı biliniyor. Bu uyarılar yaklaşan darbenin ayeti yani deliliydi. Ama dinlenmedi. Evet, Menderes'in "benim ordum, benim milletim bana darbe yapmaz" diyerek bu işaretlere, bu kanıtlara inanmadığı söylenir. Sonuçta en korktuğu şey başına geldi. Yani siyasi bir debelenmenin göz ardı edilmesi. Peki bu ilkeyi daha eski hatta kutsal metinlerdeki anlatılara da uyguluyor mu? Evet ve en ilginç örneklerden biri Hazreti Süleyman kıssası. Balin'e göre bu kıssa tamamen sembolik. Nasıl yani? Kıssaya göre Süleyman asasına dayanarak ölür ama kimse fark etmez. Ta ki bir dabbetül arz, genellikle ağaç kurdu diye çevrilir. Asayı kemirip de asa kırılana kadar. Evet. Balin'e göre Süleyman'ın asası, onun iktidarının dayanaklarıdır. Askeri, ekonomik, bürokratik gücü. Asasını kemiren dabbe ise, gerçek bir böcek değil, toplumdaki alttan alta başlayan homurdanmalar, artan memnuniyetsizlik. Yani iktidarını yavaş yavaş kemiren sosyal ve siyasi çalkantılardır. Anladım. Ve hikayenin sonu da aynı ilkeyi doğruluyor. Süleyman, bu en alt seviyedeki debelenmeyi, bu toplumsal huzursuzluğu fark etmedi veya önemsemedi. Bu ayetlere yani iktidarının zayıfladığına dair kanıtlara inanmadı ve sonunda iktidarı yani asası içten içe çürüyerek yıkıldı. Dabbetül Arz yine iş başındaydı ama yine fark edilmedi. Kesinlikle. Sadece büyük toplumsal olaylarda da değil. Balin, bunun en kişisel düzeyde de işlediğini söyler. Mesela yavaş yavaş kötüye giden bir iş ortaklığı düşün. Tamam, Önce cevaplanmayan bir telefon, sonra geciken bir ödeme, ardından gelen soğuk bir e-posta. Bunların hepsi ortaklığın çöküşünün en dipten gelen debelenmeleridir. ve o ayetlere inanmayıp yok canım olur öyle şeyler dersen sonunda korktuğun o büyük çöküşle yüzleşirsin. Aynen öyle. Bu örnekler teoriyi çok daha elle tutulur kılıyor. Ama bu durum bende daha derin bir soru uyandırıyor. Eğer Dabbetül Erz bizim fark etmemiz gereken doğal bir uyarı sinyali ise ve her şey bizim bu sinyalleri okuyup okumamamıza bağlıysa, bu yorum ilahi olanı denklemden çıkarmış olmuyor mu? Yani her şey bizim sorumluluğumuzda mı? Bu, Niyazi Balin'in yorumunun en kritik felsefi sonucu. Ona göre bu yorum, ilahi olanı denklemden çıkarmıyor. Aksine ilahi yasanın işleyiş biçimini yeniden tanımlıyor. Nasıl? Bu bakış açısına göre ilahi yasa, gökten aniden inen cezalar veya mucizeler değil, hayatın içine yerleştirilmiş, istisnasız işleyen bir neden-sonuç ilişkisidir. Yani fırtınanın hafif bir rüzgarla başlaması bir düzenin kanunudur. Anlıyorum. Bu yorum, sorumluluğu tamamen birey ve topluma yüklüyor. Başımıza gelen felaketler genellikle görmeyi reddettiğimiz, inanmadığımız o ilk sinyallerin birikimli sonucudur. Kaderci bir yaklaşımdan çıkıp proaktif bir farkındalık yaklaşımı öneriyor. Yani özetle, Niyazi Balin'in yorumuyla Dabbetül Arz bir kıyamet alameti olmaktan çıkıp hayatın her anında geçerli olan evrensel bir uyarı sistemine, bir farkındalık ilkesine dönüşüyor. Evet, Yerden çıkacak bir canavar değil, büyük olayların öncesinde gelen, genellikle önemsenmeyecek kadar küçük görünen o ilk titreşim, ilk fısıltı, ilk huzursuzluk hali. evet, tam olarak bu. Niyazi Balin aslında bize şunu soruyor. Yaşam, size yaklaşan tehlikeleri sürekli fısıldıyor. Bu fısıltıyı duyacak kadar dikkatli misiniz? Yoksa duymak için ille de bir çığlık mı beklemeniz gerekiyor? Aynen. Sorumluluk sizde çünkü sinyal her zaman oradaydı. Mesele o sinyale inanıp gereğini yapacak akla ve öngörüye sahip olmak. Bu derinlemesine inceleme için çok teşekkürler.
Sanırım dinleyicilerimiz için de son bir soru kalıyor. Peki siz kendi hayatınızdaki o en alt seviyedeki debelenmeleri fark ediyor musunuz? Sağlığınızda, işinizde veya ilişkilerinizde göz ardı ettiğiniz, bir şey olmaz dediğiniz o hafif sinyaller neler olabilir? Bu sinyallere inanmamak sizi korktuğunuz o sonuca doğru yaklaştırıyor olabilir mi?